Bir düşünün, acı çekmekten korktuğumuz için kaç hayalimizden vazgeçtik? Reddedilme korkusuyla kaç sevgiliye kapılarımızı kapattık? Başarısız olmaktan korktuğumuz için atmadığımız adımlar ve kaçırdığımız fırsatlar nelerdi? Peki, hayatımız boyunca en çok kaçındığımız şey olan acı çekmek aslında bizi biz yapan bir anahtar olabilir mi? Kadim bilgelik bize acının yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu fısıldıyor. Peki modern bilim bu konuda bize ne söylüyor? Bilimsel yaklaşım. İnsan bedeninin acı duyumsayabilme özelliği bir savunma mekanizmasının parçasıdır. Acı vücudu korumak ve hayatta kalmayı sağlamak için gelişmiş bir uyarı sistemidir. Bilimsel açıdan baktığımızda ağrı vücudumuzun alarm zilidir. Canımız yandığında hissettiğimiz o keskin sızı, dokularımızın zarar gördüğünü haber vererek bizi tehlikeden kaçınmaya veya hasarlı bölgeyi korumaya sevk eder. Nitekim tıbbi vakalarda gösteriyor ki hiç acı hissedemeyen insanlarda, yani doğuştan ağrıya duyarsızlık sendromu taşıyan insanlar sık sık yaralanır ve yaşam süreleri kısalır. Çünkü vücutlarının alarm sistemi çalışmadığı için kendilerini koruyamazlar. Bu da acının ne kadar yaşamsal bir işleve sahip olduğunu kanıtlar. Ağrının işlevi sadece fiziksel yaralanmalarda ortaya çıkmaz. Beynimiz sosyal ve duygusal acıları da adeta fiziksel bir yara gibi algılar. Nörobilim araştırmaları, fiziksel acı ile sosyal, duygusal acının beynimizde benzer sinir ağlarını tetiklediğini ortaya koydu. Örneğin, eşiniz tarafından ihanete uğradığınızda veya sosyal olarak dışlandığınızda, beyninizde insular, korteks adı verilen ve fiziksel acıyla ilişkili olan bölge etkinleşir. Benzer şekilde, sevgilinizin sizi terk etmesi halinde duygusal bir kalp kırıklığı yaşadığınızda devreye giren beyin bölgeleri, parmağınıza bir iğne battığında çalışan beyin bölgeleriyle neredeyse aynıdır. Yani ister fiziksel, ister duygusal olsun, acı beynimiz için gerçek ve ciddidir. Hatta bu alandaki ilginç deneylerden biri, yaygın bir ağrı kesici ilacı olan parasetamolün yalnızca fiziksel ağrıyı değil, sosyal dışlanmanın yol açtığı duygusal acıyı da bir nebze dindirebildiğini göstermiştir. Bu bulgular, beynimizin acıyı kaynağından bağımsız olarak bir alarm sinyali şeklinde yorumladığını ve acı acıdır diyerek tepki verdiğini gösteriyor. Fakat acının bilimsel hikayesi burada bitmiyor. Acı çektiğimizde devreye giren stres tepkisi, tüm vücudu etkileyen karmaşık bir süreçtir. Vücudumuz, savaş ya da kaç moduna geçerek kalp atışlarımızı hızlandırır, kan basıncımızı yükseltir, kaslarımızı gererek hazırlar ve beynimizi alarma geçirir. Bu tepkiler kısa vadede hayat kurtarıcı olabilir. Örneğin ani bir tehlikeden kaçmamızı sağlar. Ancak modern dünyada fiziksel bir tehdit olmaksızın da zihinsel stresörler, örneğin iş baskısı, mali kaygılar, sosyal gerilimler gibi bu sistemi tekrar tetikleyebilir. Kronik stres altında sürekli alarmda kalmak bedenimize uzun vadede zarar verir. Araştırmalar, kronik stresin zamanla yüksek tansiyona, damar tıkanıklığına, hatta beynimizde anksiyete ve depresyona yatkınlık oluşturan değişimlere yol açtığını gösteriyor. Hatta sürekli yüksek stres, dolaylı ve dolaysız mekanizmalarla obezite riskini dahi artırabiliyor. Yani alarm sistemimiz hiç susmazsa vücudumuz yıpranmaya başlıyor. Bu durum fiziksel acının kronikleşmesiyle de benzerlik gösterir. Kronik ağrı çeken kişilerde beyindeki ağrı algılayıcı devreler adeta uyanık kalır ve zamanla depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik durumlar bu tabloya eşlik edebilir. Yapılan çalışmalar, kronik ağrı sendromları olan fibromiyalji, kronik sırt ağrıları yaşayan hastaların büyük bir bölümünde aynı zamanda depresyon veya kaygı bozuklukları görüldüğünü ortaya koymuştur. Dahası beyin görüntülemeleri fiziksel ağrı devreleri ile duygu durum devrelerinin birbiriyle örtüştüğünü, örneğin ağrının işlenmesinde rol alan ön singulat korteks, amigdala ve hipotalamus gibi bölgelerin aynı zamanda stres tepkimizi ve duygularımızı da düzenlediğini göstermektedir. Serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmitter maddeler hem ağrı sinyallerinin iletiminde hem de depresyon ve anksiyetede rol oynar. Kısacası, vücudumuz ve beynimiz için fiziksel acı ile duygusal stres, iç içe geçen bir madalyonun iki yüzü gibidir. Bilimin bu alandaki mesajı nettir. Acı sadece bir alarm zilinden ibaret değildir, aynı zamanda bir adaptasyon anahtarıdır. Bedenimiz ve beynimiz zorlu deneyimler karşısında alarm verir, ardından da bu deneyimlere uyum sağlamak için kendini yeniden biçimlendirir.
Örneğin, uzun süreli bir ağrı ya da psikolojik zorluklarla karşılaşan bir kişi, zamanla buna karşı dayanıklılık geliştirebilir. Beynimiz plastisite özelliği sayesinde zorluklara maruz kaldıkça bazı ağrı sinyallerini baskılamayı veya farklı yollarla başa çıkmayı öğrenir. Hatta bazı araştırmalar, kontrollü miktarda stres yaşayan bireylerin hiç stres yaşamamış olanlara göre ileride karşılaşacakları sorunlara karşı daha hazırlıklı ve dirençli olduklarını öne sürmektedir. Yani vücudumuz doğru dozda ve yönetilebilir düzeydeki sıkıntıları bir tür aşı gibi kullanarak savunma sistemini güçlendirebilir. Psikolojik yaklaşım. Peki zihinsel ve duygusal acılar bize ne öğretir? Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde içimizde hissettiğimiz o derin boşluk aslında o sevginin hayatımızdaki yerini gösterir. Yas denen süreç bir bakıma acının dilidir ve kaybettiğimiz şeyin değerini yansıtır. Psikologlar, büyük trajediler atlatan bazı insanların bu deneyimlerden sonra eskisinden daha güçlü çıktığını gözlemlemiştir. Bu duruma literatürde travma sonrası büyüme adı veriliyor. Yani şiddetli bir sarsıntı geçiren ruh, toparlandığında önceki halinden daha dirençli, daha anlamlı ve olgun bir düzeye ulaşabilir. Örneğin ciddi bir kaza atlatan veya ağır bir kayıp yaşayan kişiler iyileşme sürecinde hayata bakış açılarını değiştirip önceliklerini yeniden sıralayarak içsel bir güç kazanabilirler. Bu olgu bilimsel olarak da destekleniyor. Araştırmalar, travma deneyimi yaşayan bazı bireylerin sonrasında daha yüksek iyimserlik, artmış pozitif duygulanım ve çevrelerinden daha fazla sosyal destek algısı sergilediklerini ortaya koyuyor. Hatta kanser hastası yakınlarını kaybedenlerin veya savaş gazilerinin kişiliklerinde bu aşırı zorlayıcı deneyimlerin ardından daha dışa dönük, daha paylaşımcı ve sorumluluk sahibi yönde gelişimler gözlemlenmiş. Bu noktada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Acı ve zorluklar her zaman insanları güçlendirmez. Çok büyük ve kontrol edilemez travmalar, tam tersine yıkıcı etki de bırakabilir. Ancak yönetilebilir düzeyde sıkıntılar ve bunlarla baş edebilme deneyimi, adeta bir kas geliştirir gibi psikolojik dayanıklılığımızı artırabilir. Orta derecede stres yaşayan bireylerin, hiçbir stres yaşamayanlara kıyasla, ileride karşılaştıkları sorunlarla daha iyi başa çıktığı, kendilerine güvenlerinin arttığı ve hayatları üzerinde daha fazla kontrol hissettikleri bulunmuştur. Bu kişiler sorun çözme becerilerini geliştirme, çevrelerinden destek arama ve zorluklar karşısında yılmama konularında daha donanımlı hale gelirler. Yani tabiri caizse nasır tutmuş bir ruh ayakları daha sağlam basar. Elbette burada başa çıkma stratejilerinin rolü çok büyük. Acıyla psikolojik düzlemde sağlıklı şekilde baş edebilmek, onun bizi güçlendiren bir deneyime dönüşmesinde anahtar faktördür. Uzmanlar, zorlu yaşam olaylarıyla yüzleşen insanlarda bazı ortak başa çıkma yöntemlerinin başarıyı getirdiğini belirtiyor. Örneğin, değiştirilemeyecek gerçekleri kabul etmek ve onlarla barışmak, travma sonrası büyümenin en önemli öncüllerinden biri olarak görülüyor. Bu görüşe göre başımıza gelenleri inkar etmek veya sürekli geçmişe takılmak yerine, acı verici olayı hayat hikayemizin bir parçası olarak benimsemek ve onunla yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Nitekim klinik gözlemler, kayıplarıyla yüzleşip, sağlıklı şekilde yas tutabilen, duygularını ifade eden ve zamanla durumu kabullenen kişilerin psikolojik olarak daha iyi toparlandığını gösteriyor. Aynı zamanda sosyal destek aramak, duyguları paylaşmak da iyileşme sürecini hızlandıran önemli bir etkendir. Yalnız olmadığını bilmek, acının yükünü hafifletebiliyor. Psikolojide acı, aşılması gereken bir engel olmanın ötesinde, aşılabildiğinde bize yeni beceriler kazandıran bir öğretmen gibidir. Zor dönemler, insana empatiyi öğretir. Başkalarının acılarını anlayabilme kapasitemizi artırır. Kendi karanlığından geçen kişi, bir başkasının karanlığını daha iyi görür. Sabır ve metanet geliştirir. Hemen elde edilemeyen şeyler için beklemeyi, süreçlere güvenmeyi öğreniriz. Ve belki de en önemlisi dayanıklılık kazanırız. Her darbeden sonra ayağa kalktıkça bir sonrakine karşı daha hazırlıklı oluruz. Friedrich Nietzsche'nin meşhur sözü boşuna değildir. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Gerçekten de insan psikolojisi bazen inanılmaz bir dönüşüm geçirir. Kırılma noktası dediğimiz anlar, eğer atlatılabilirse, karakterimizde yepyeni bir sertlik ve esneklik bırakır. Psikolojik perspektiften acı,
sadece kurtulunması gereken bir yük değil, doğru yönetildiğinde bizi daha olgun, daha güçlü ve daha insancıl kılan bir deneyimdir. Felsefi yaklaşım. İnsanlık tarihi boyunca acı çekmenin anlamı üzerine pek çok fikir öne sürülmüştür. Antik felsefede Stoacılar, acıya karşı gösterilen sabır ve metanetin erdemin bir parçası olduğunu savunur. Onlara göre, erdemli bir insan talihsizlikler karşısında sarsılmaz bir dinginlikle durabilir. Zira iyi bir yaşam için dış koşulların değil, yani sağlık, zenginlik, zevk gibi kişinin içsel tutumunun belirleyici olduğunu düşünürler. Stoacılar der ki, acı kaçınılmazsa ona yüklediğimiz anlamı değiştirebiliriz. Başımıza gelen kötü olaylar tek başına mutluluğumuzu yok etmez. Asıl önemli olan bizim onlara nasıl tepki verdiğimizdir. Bu bakış açısıyla acıya direnmek ve ondan öğrenmek, karakterimizi yücelten bir sınav haline gelir. Romalı filozof Lucius Annaeus Seneca, zorluklar zihni güçlendirir. Tıpkı emeğin bedeni güçlendirmesi gibi diyerek, sıkıntının insanı bileyleyen bir değirmen taşı olduğunu belirtir. Gerçekten de bir kasın güçlenmesi için nasıl önce zorlanıp ağrıması gerekiyorsa, ruhumuzun da güçlenmesi için bazen ıstırapla sınanması gerekir. Bir başka büyük düşünür, Nietzsche, acının yaratıcılıkla ve derinlikle ilişkisine vurgu yapar. Sanatçı olunmalı ama önce yaralı bir kalbiniz olmalı diyerek, acının içimizde yeni filizler yeşertebileceğini ima eder. Acı çekmek, insanın varoluşuna dair sorular sormasına yol açar. Neden buradayım? Bu acının anlamı ne? Bu sorular bazen rahatsız edicidir ama aynı zamanda kendimizi keşfetmemizin de yolunu açar. Mevlana, Celaleddin Rumi, yüzyıllar önce yara, ışığın içeri girdiği yerdir derken, benzer bir hakikati dile getirir. İnsanın çatlayan yerlerinden içine ışık dolar. Yani acı, bizi olgunlaştıran, içimize derinlik katan bir tecrübedir. Acı bizi yontan bir keski gibidir. Hayatımızdaki fazlalıkları, önemsizlikleri törpüler ve içimizdeki özü ortaya çıkarır. Tıpkı yüksek ısıda eriyen madenin arınıp daha katı ve dayanıklı hale gelmesi gibi, acıyla yoğrulan insan da bazen daha saf bir benliğe ulaşır. Elbette hiçbirimiz acıya romantik bir övgü dizmek istemeyiz. Sonuçta acı acıdır ve kimse bile isteye acı çekmek istemez. Ne var ki kaçınılmaz olarak kapımızı çaldığında onunla ne yapacağımız tamamen bizim seçimimize kalır. Bir Japon atasözü, acı aynı kalır ama acıyla yüzleşme şekliniz acıyı değiştirir der. Başımıza gelenleri bir kurban zihniyetiyle ele almak da mümkündür. Bir büyüme fırsatı olarak görmekte. Felsefe bize ikinci yolun uzun vadede ruhumuza daha faydalı olabileceğini söylüyor. Hayat bir yolculuk ve her yolculuğun elbet bir sonu var. Önemli olan bu yol boyunca topladığımız acılarla ne inşa ettiğimizdir. Acılarımızı birer yapı taşına dönüştürüp kendimizi daha yükseğe mi çıkarıyoruz, yoksa bu taşların altında mı kalıyoruz? İşte asıl mesele budur. En nihayetinde acı çekmek insan olmanın bedelidir. Ondan muaf olamayız. Ancak bu bedel aynı zamanda bize verilen bir sermayedir. Ya beni dinleyen sen, yaşam yolunda biriktirdiğin acılarla neyi inşa edeceksin? Acı ve stresle başa çıkma ve koruyucu adımlar. Acı ve stres hayatın kaçınılmaz gerçekleri olsa da, bunlarla baş etme şeklimiz yaşayacağımız sonuçları belirler. Bilim insanları ve ruh sağlığı uzmanları, acıyla daha iyi başa çıkabilmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. İşte bazı başa çıkma stratejileri. Bilişsel davranışçı terapi. Düşüncelerimizin ve duygularımızın acı algımızı etkilediğini biliriz. Bilişsel davranışçı terapi, düşünce kalıplarımızı yeniden yapılandırarak hem depresyon ve anksiyeteyi hem de ağrı hissini hafifletmede etkili bulunmuştur. Terapistler bu yöntemle hastalara ağrıyı yönetebilmeleri için baş etme becerileri kazandırır. Örneğin acıya rağmen günlük aktivitelere küçük adımlarla katılmak, dikkati başka yönlere çekmek gibi teknikler öğretilir. Gevşeme teknikleri ve farkındalık. Stres tepkisinin panzehiri gevşeme tepkisidir. Derin nefes egzersizleri, progresif kas gevşemesi, yoga, meditasyon ve mindfulness yani bilinçli farkındalık gibi teknikler, bedenin alarm modunu kapatıp rahatlama moduna geçmesine yardımcı olur.
Bu sayede hem fiziksel ağrının şiddeti azalabilir hem de kaygı ve depresyon belirtileri hafifleyebilir. Örneğin düzenli meditasyon yapan kişilerin ağrı karşısında daha düşük stres tepkisi verdikleri ve ağrı eşiğinin yükseldiği bazı araştırmalarda gözlemlenmiştir. Fiziksel egzersiz, hareket, vücudun doğal ağrı kesicilerini, örneğin endorfin gibi, devreye sokar ve modumuzu yükseltir. Düzenli fiziksel aktivitenin depresyon ve anksiyeteyi azalttığı iyi bilinir. Ağrı yönetiminde de etkili olduğu giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Örneğin, hafif orta düzeyde aerobik egzersizler, fibromiyalji hastalarında bile genel sağlık durumunu ve ağrı toleransını iyileştirmiştir. Elbette her durum için egzersiz uygun olmayabilir. Ancak mümkün olduğunca aktif kalmak, acı döngüsünü kırmaya yardımcı olur. Sosyal destek ve iletişim. Acıyı ve stresi tek başımıza taşımak zorunda değiliz. Aile, arkadaşlar veya destek gruplarıyla duygularımızı paylaşmak yükümüzü hafifletir. Yakın ilişkiler, kronik stresin sağlığa olumsuz etkilerini tamponlayabilir. Duygusal destek alan bireylerin, almayanlara kıyasla zorlu yaşam olaylarını atlatmada daha başarılı olduğu birçok çalışmada rapor edilmiştir. Derdi paylaşmak, dermanın başlangıcıdır. Sözünü bilim de doğrular nitelikte. Profesyonel yardım ve gerekirse ilaçlar. Bazı durumlarda profesyonel psikolojik yardım almak en doğrusudur. Terapiler yanı sıra antidepresan gibi bazı ilaçlar hem duygu durum bozukluklarını tedavi ederken hem de kronik ağrıyı hafifletebilir. Örneğin CNRI ve TSA grubu antidepresanlar sinir ağrıları ve fibromiyaljide de etkilidir. Ancak elbette ilaçlar uzman kontrolünde ve dikkatle kullanılmalıdır. Unutmayalım ki acıyla baş etmek bir süreçtir ve herkesin yöntemi farklı olabilir. Önemli olan acının bizi tanımlamasına izin vermeden onu yönetmeyi öğrenmektir. Bir yerimiz kesildiğinde nasıl hemen ilk yardım uyguluyorsak, ruhumuz yaralandığında da benzer bir özen göstermeliyiz. Destek almak, kendimize zaman tanımak, sağlıklı uğraşlarla meşgul olmak ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemek bu ilk yardımın parçalarıdır. Acı çekmek evrensel bir insan deneyimidir. Doğduğumuz andan itibaren onunla yoğruluyoruz. Bilim bize acının vücudumuz için bir koruma kalkanı olduğunu, psikoloji ise ruhumuz için bir öğretmen olabileceğini gösteriyor. Felsefe ise acıya yüklediğimiz anlamın onun bizi ezip ezmeyeceğini belirlediğini fısıldıyor. Son tahlilde acı kaçınılmazsa ondan kaçmak yerine onu anlamlandırmak ve dönüştürmek elimizdedir. Hayatınızdaki acılar sizi tanımlayan bir pranga mı olacak yoksa şekillendiren bir ateş mi? Bu sorunun cevabı acıyla nasıl yüzleştiğinizde gizlidir.